Merhaba. Bu videoda sizlere yenilenen Adrenalin Ground Analyzer 3D zemin analiz programının nasıl kurulacağını ve kullanım için ön ayarların nasıl yapılacağını göstereceğim. İleriki eğitim videolarımızda cihazın nasıl taramaya hazırlanacağı, tarama işleminin nasıl gerçekleşeceği ve eğitim videosunun sonunda ise alınan dataların nasıl analiz edileceği ve bunlara nasıl dikkat edileceği hakkında gerekli olan bilgileri vereceğim. Tarafımızdan size gönderilen veya Play Store mağazamızdan indirmiş olduğunuz 3D uygulamayı üzerine tıklayarak ve karşımıza çıkan gerekli izinleri vererek kurulum işlemini başlatıyoruz. Kurulum işlemi hızlıca bitti. Aktivasyon sayfasında satın alınan cihazdaki gerekli olan bilgiler ve kişisel bilgilerinizi aktivasyon sayfasındaki gerekli olan alanlara girmeniz gerekmektedir. Ben gösterim amaçlı kendi adıma giriş bilgisi sağlayacağım. Bu bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde girmeniz, lisanslama işlemi ve bu lisanslama sürenizin nasıl doğru şekilde kontrol edeceğinizi, kaç adet cihazda lisans hakkınız bulunduğunu ve bunların dağılımını nasıl yapacağınızı kontrol etmeniz için bilgilerinizin doğru ve eksiksiz şekilde bu kayıt penceresinden bize iletmeniz gerekmektedir. Model Secret Imager modeliyle kayıt işlemini gerçekleştireceğim. Otomatik doldurma sayesinde gereksiz bir isimle kayıt etmeye çalışıyor. Serino tarafımızdan size gönderilen cihazın üzerine yazmaktadır. Lisans anahtarı tarafımızdan sizlere iletilmektedir. Kayıt diyerek kayıt işlemini
tablet veya telefonunuzun ana dilinde açılacaktır. 22 farklı dilde kullanabilme imkanına sahipsiniz. Sırasıyla 3D tarama, canlı tarama, önceki taramalar menüsü, online mağazamızı ziyaret edeceğiniz bir online mağaza bölümü, genel ayarlar sağlayacağınız bir bölüm ve burada birçok kişiyi ilgilendirecek ve işine yarayacak olan metal dedektör menüsü bulunmaktadır. Bu metal dedektör ile Visionary dedektörümüzü kullanabilirsiniz. Dedektör başlıkları ile metal araması gerçekleştirebilir ve tespit edilen metalin derinliğini ve büyüklüğünü görebilirsiniz. Aynı program ile yakında satışa sunacağımız 3D Data Logger programı ve cihazı sayesinde elinizde bulunan metal dedektörler sayesinde de görüntülü arama yapabileceksiniz ve bizim Visionary metal dedektörümüz gibi tespit edilen objelerin derinliğini anlama imkanına sahip olacaksınız. Bu cihazlar, örnek vermek gerekirse, elinizde bulunan Minalab GPX serisi cihazlar, XP Extreme Hunter derin arama cihazları, elinizde bulunan pulse dedektörler, VLF tabanlı çalışan dedektörler ile kullanabileceksiniz ve tespit ettiğiniz objelerin ne kadar derinde olduğunu ve büyüklüğünü anlama imkanına sahip olacaksınız. Bu dünyadaki birçok kullanıcı için aramalarında kolaylık sağlayacak bir özellik ve cihaz olduğunu belirtebilirim. Ayarlar kısmına giriş sağlayarak burada karşımıza çıkan gerekli izinlere evet diyerek satın alınan cihazla eşleştirmeyi sağlıyoruz ve tarama işlemine hazır hale cihazımızı getiriyoruz. Cihazı aktif hale getirdik. Bluetooth ayarları kısmından yeni cihaz eşle. Burada karşımıza cihazın ismi çıkar. HC06, Secret Imager veya başka bir modelimizse onun ismi belirecektir. Gerekli olan pin kodu 1, 2, 3, 4 olarak belirlenmiştir. Şu anda ilk cihaz ile tablet bilgisayar arasındaki Bluetooth bağlantı işlemi gerçekleşti. Şimdi tarama sırasında hangi cihazın kullanılacağını seçiyoruz. Burada başka cihazlar da olabilir. Bunun hangisinin şu anda bağlı olduğunu ve tarama gerçekleştireceğimizi anlamak için yukarıda bulunan döngü tuşuna bastığımızda burada bize bağlantı kalitesini gösterecektir. Hangisinde bağlı olduğumuzu buradan görüp üzerine bir kez tıkladığımızda cihaz bilgisi kaydedildi ifadesi karşımızda belirecektir. Burada adım sayısı, dikey, ileri yönde kaç adım ilerleneceği ve tarama uzunluğunu belirleyeceğimiz bir alan bulunmaktadır. 10 olarak açılışta karşımıza çıkar. İkinci ise adım sayısı yatay. Yatay pozisyonda kaç sıra ilerleneceği burada belirlenmektedir. Yön dendiğinde çift yönlü ve tek yönlü olarak tarama işlemi gerçekleştirmesine olanak sağlayan
bir alan bulunmaktadır. Biz genellikle tek yönlü taramayı her zaman için öneriyoruz. Daha az hata payı içeriyor. Mod, otomatik veya manuel olarak ölçüm yapılmasına olanak sağlamaktadır. Öncelik manuel olarak kullanıcılarımızın başlaması daha sağlıklı olmaktadır. Çünkü biliyorsunuz ki kullanılan arazi yapısı genellikle engebeli ve zorlu şartlarda bulunmaktadır. Otomatik tarama burada olumsuzluk yaratabilir. İlerleyen dönemde cihazla uyum sağlayan bir kişi istediği gibi otomatik menüye de geçiş yapıp hızlı tarama işlemini gerçekleştirebilir. Okuma gecikmesi her sinyal aralığının ne kadar zaman sonra gerçekleşeceğini belirleyeceğimiz alandır. Biz 1 saniye olarak açılışta karşınıza çıkartıyoruz. Canlı taramada aynı şekilde zaman tarama hızı bulunmaktadır. Yine her sinyal aralığının ne kadar gecikeceği ve daha sonrasında tekrar başlayacağı burada belirtiyoruz. Cihaz multisensör teknolojisini de desteklediği için uygulama buradaki canlı tarama hızı kısmı Z18'de farklı şekilde tepkilere neden olacaktır. Secret Imager veya Visionary metal dedektöründe farklı tepkilere neden olacaktır. Bunu kullanıcı deneyerek anlayabilir. Kendisine tarama sırasında en iyi hizmet verecek olan modda bırakıp kullanımına devam edecektir. Ekran boyutu kısmı bu tablet veya telefonların ekran çözünürlüğüne uyum sağlayıp en yüksek doygunlukta ekranı kaplayarak en yüksek çözünürlükte görüntüleri analiz etmesini sağlamasına imkan verir. Bu tablet için ben 2 konumunu uygun görüyorum. Sesli uyarı kısmında cihaz ile tarama yaparken 3D uygulama programı da aynı anda alınmış olan verileri size sesli olarak iletmektedir. Burada metal veya boşluk algılaması esnasında seslerde değişiklik meydana gelmektedir. Ve bu sayede kullanıcı algılanan objenin boşluk mu, metal mi olduğunu görüntünün dışında ses vasıtasıyla da anlayabilir. Bir alta geldiğimizde menü yönü, dikey mod, sol, sağ. Bu ne işe yarar? Burada başlangıç pozisyonunda kullanıcı sağ el veya sol el ile kullanacağı durumlarda veri al tuşu sağ yöne veya sol yöne kaydırılabilir. Kullanıcı rahat ettiği pozisyonda bunu bırakıp en ideal arama pozisyonunu sağlayarak aramasını gerçekleştirebilir. Menü yönü yatay modda ise aynı şekilde başlangıç veri al tuşunu yukarı veya aşağı yönde hareket ettirebilir. Yine hangi pozisyonda daha verimli olacağını düşünüyorsa o pozisyonda arama işlemini gerçekleştirebilir. En altta bulunan kısımda ise dil seçeneği bulunmaktadır. Burada 22 adet dil bulunmaktadır ama açılışta tablet veya telefon hangi dilde kullanılıyorsa cihaz, uygulama o dilde açılacak.